Netflix'in en çok izlenen yapımların başında gelen Squid Game dizisini pek çoğumuz duymuşuzdur eminim. Duymayanlarımız var mı aramızda? Yani bu sahneye de mi denk gelmediniz? Bir şekilde sosyal medya hesaplarımızda bu bebeği görüyor, bu sesi duyuyor ve bu harekete denk geliyoruz. Kırmızı ışık, yeşil ışık oyunu hepimizin bildiği bir oyun haline geldi. Peki bu nasıl oldu? Koreli bir yapımcı olan bu senarist, bu dizi sayesinde hem iyi bir ekonomik gelir elde etti, hem de Kore'nin çocuk oyunlarının tüm dünyaya yayılmasına sebep oldu. Tabii ki bunda sosyal medyanın etkisi kaçınılmaz. Kore bunu bir devlet politikası haline getirmiş durumda. Yapılan araştırmalar bize gösteriyor ki Kore bunu çok etkili bir şekilde kullanıyor. Bir devlet politikası haline gelecek kadar önem arz eden sosyal medyanın etkili kullanılması konusunda peki girişimciler nasıl bir yol izlemeli? Öncelikle sosyal medya hem iş için hem de kişisel ihtiyaçlarımız için kullandığımız bir mecra. Neler için kullanıyoruz? Kariyer planlarımız için, e-ticaret için, etkileşim için ve daha sayamayacağımız birçok paylaşım yaptığımız ve çevrim içi insanlara ulaştığımız bir mecra. Bu mecra ile kişiler birçok kişiye videolarını, fotoğraflarını, düşüncelerini ve daha istediği birçok şeyi aynı anda ulaştırabiliyor. Ayrıca sosyal medya kişisel markalaşma için de son derece önemli. Kişisel markalaşma ile günümüzde gelişen, gelişmekte olan, gelişmeye açık birçok markalaşma sosyal medyayı etkili kullanma konusunda önemli bir şekilde yol izliyor. Toplumsal yapı da sosyal medyayı etkili kullanmak için bunu destekler nitelikte. Bu sosyal medya hesaplarının neler olduğuna bakacak olursak en çok bildiğimiz ve çoğumuzun da kullandığı hesaplardan bazıları şöyle: Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, Pinterest, YouTube ve daha sayamayacağım birçok sosyal ağ. Bu sosyal medya hesaplarını daha etkili kullanmak için neler yapacağımıza bakacak olursak öncelikle doğru iletişim kanalını seçmemiz gerekir. Yani biz kime hitap etmek istiyoruz? Daha genç bir kesime hitap etmek istiyorsak Instagram'ı kullanmalıyız. Hedef kitlemiz daha olgun yaşta ise Facebook. Ya da iş dünyasında aktif hale gelmek istiyorsak LinkedIn. İkinci olarak ise araştırma yaparak doğru konuları seçmeliyiz. Yani yapacağımız paylaşımların doğru içerikler olması ve hedef kitlemizin ilgisini çekmesi de son derece önemli. Üçüncü dikkat edeceğimiz nokta ise doğru zamanda doğru paylaşımlar yapmak. Yine yapılan araştırmalara baktığımız zaman akşam 9'un Instagram'da paylaşım yapmak için çok uygun bir zaman dilimi olduğunu görüyoruz. İş dünyasından kaçış vakti olarak görebileceğimiz öğleden sonra 3 ise Twitter'da düşüncelerimizi aktarabileceğimiz çok doğru bir zaman. Dördüncü olarak dikkat edeceğimiz nokta ise etkileşimli paylaşımlar yapmak. Yapılan yorumlara karşılık vermek, etiketler yapmak, hashtagleri kullanmak, böylece geniş kitlelere hitap edebilmek. Son olarak dikkat edeceğimiz nokta ise doğru görseller. Yapacağımız paylaşımlara uygun olarak görsel kullanımına da dikkat etmeliyiz. Görseller yaptığımız içerikleri yansıtmalı. Et yerken şu hareketi yapıyor muyuz? Bu hareketi bir şekilde biliyoruz. Bunu bize öğreten ne peki? Sosyal medya hesapları. Nusret, kendisinin oluşturduğu tuzlama hareketiyle 39 milyon 400 bin kişiye ulaşmış durumda. Peki, Türkiye'nin küçük bir kasabasında çıraklıkla bu işe başlayan kişi sadece bu hareketle nasıl böyle bir üne kavuşuyor? Tabii bunda Nusret'in sosyal medyayı etkili kullanması son derece önemli. Nusret yaptığı paylaşımlar ile milyonlarca kişiye ulaşmış durumda. Nusret Instagram ve Facebook'u aktif olarak kullanıyor. Videolarını paylaşıyor, fotoğraflarını paylaşıyor. Ünlülerle etiketler yapıyor ve o tuzlama hareketiyle milyonlarca kişiye ulaşıyor.
Örneğin David Beckham bir gün ailesiyle birlikte Nusret'in restoranına gider. Orada yemeğini yer, o meşhur hareketi yapar. Nusret'le birlikte fotoğraf paylaşır. Böylece Nusret kaç kişiye ulaştığını şimdi göreceğiz. 69.1 milyon kişiye David Beckham tarafından ulaşmış oluyor. Peki Nusret bunu yapmasaydı? New York Times gazetesinde kendisinin reklamı için tam sayfa basılı bir yayın oluşturmak isteseydi. Bu ona ne kadara mal olacaktı? 180 bin ila 210 bin dolar arasında bir fiyata mal olacaktı. Ayrıca New York Times'ın tirajına baktığımız zaman 1 milyon kişi olduğunu görüyoruz. Yine New York'ta yayınlanan The Wall Street Journal'da dahil tüm basılı yayınların ulaştığı tiraj ise 7 milyon civarında. Ama Nusret, David Beckham'le yaptığı paylaşım ile 69 milyona ulaşmış oluyor. Görünen o ki Nusret bu işi çok iyi biliyor. Sonuç olarak Nusret gibi başarılı bir girişimci olmak istiyorsak, milyonları etkilemek istiyorsak, sosyal medyayı etkili kullanma konusunda neler yapmamız gerektiğini çok iyi bilmeliyiz. Hiç şüphesiz ki sosyal medyayı etkili kullanmak günümüzde çok önemli bir güç. Teşekkür ediyorum.